Thank you very much. Sonunda ben bir iki şey eklemeyi daha uygun gördüm. Onun için sorularınız varsa lütfen başta söylediğim gibi kendinizi önce tanıtıp ardından da sorunuzu paylaşırsanız memnun olurum. Buyurun efendim. Soru var mı? Kim veriyor mikrofonları? Ha, buyurun. Buyurun efendim. Nurettin Terzioğlu, ÜEP onaylanmış kuruluştan. Nurettin Terzioğlu, onaylanmış kuruluşuz Türkiye'de. Yaklaşık ben de 28 yıldır çalışıyorum. Öğrenmenin sonu yoktur. Benim iki sorum var. Özellikle birincisi, ICX'te personel sertifikasyonu veren kuruluşların 17.024'e göre akreditasyonları var mı? Ben göremedim. Birinci sorun. Özellikle bu konuyla ilgili ben de açıklamalarda bulunacağım konuşmalarında. Birinci sorun bu. İkinci sorun, ICX ve Atex sertifikasyon sistemleri mevcut. Atex sertifikasyon sistemlerinde biliyoruz ki ilgili standartlar artı Atex direktifinin teknik kriterlerine göre risk değerlendirme yapıyoruz ve sonuçta belgelendirme işlemini gerçekleştiriyoruz. ICX'te ise şu anda gördüğüm EN ve 60079 serisi, IC standartlar serisi artık birbirinin neredeyse aynıdır. Ürün belgelendirmede ICX ile Atex arasında ne teknik açıdan farkları arkadaştan dinlemek istiyoruz. Yani arkadaşlar duysun diye özellikle bu konuya. Çünkü standartlar aynı. Atex'te ne yapıyoruz? Aynı standartları kullanıyoruz. ICX'te de aynı standartları kullanıyoruz. Bir yandan da Atex direktifinin teknik kriterlerine uygunluğu ayrıca inceliyoruz ve sertifikasyonu gerçekleştiriyoruz. Bu iki soruyu özellikle arkadaşımızdan da teyitli olarak sabah görüştük kendisiyle de dinlemek istiyoruz. Teşekkür ederiz. Bakın. Thanks for your question. I think we briefly had a chat before we started this morning's seminar. The first thing is that the CB who issues accreditation for the competence, personal competence, has to be accredited. Yes, that's a definite. Okay, there is a scheme that goes through to show that the CB has the technical ability to be able to certify some persons or person to be able to do some technical testing. Yes, totally agree with you. And from a point of view of Atex, IECX, you're quite correct. We have, for example, I don't know, flameproof. We have EN 679-1, and we use that for Atex. We look through the harmonized list, and we say it is harmonized standard. Yes, we can use it. Job done. Then someone says, I want it for IECX. So we look at the IECX side of things, we make sure that the addition is correct for IEC, and then we use that from a point of view of creating an EXDR and then the CFC after that. More importantly, when we come to do the quality side of things, we have to make sure that the company has the associated standard on their QAR. Okay? Otherwise, when we come to the end, everyone wants the certificate. The CFC, we can't issue the CFC until we have the QAR in place. And the EXDR, it's a whole package, family package. But thank you for your question. I hope that's answered. Buyurun efendim. Mr. Holmes'e teşekkür ederiz. Onu buraya getiren firmalara da ayrıca teşekkür ederiz. İsmim Kemal Sarı, EBO Ankara Şubesi'nin ve Taşkömür Kurumu'ndan emekliyim. Mr. Holmes'e iki sorum olacak. Birincisi basit soru.
İngiltere Avrupa Birliği'nden çıkıyor. Artık Avrupa Parlamentosu'nun kararları da İngiltere'yi bağlayıcı değil. Acaba Atex ne olacak? İkinci ve önemli sorun ise kullanıcı direktifleriyle ilgili bir sorun olacak. Eğer bilgisi varsa cevap verirse seviniriz. Kullanıcı direktifinde tercümanlara faydalı olması için User Directive dediği şeyde bir madde var. Risk analizinde diyor, patlamanın etkisini dikkate alacaksın. Yani Anticipated Effect of Explosion şeklinde bir madde var. İngiliz patlamadan korunma dokümanlarına baktığımızda özellikle Enerji Enstitüsü'nün 15 numaralı EI 15'e baktığımızda bunu dikkate almıyor. Başka İngiliz firmalarının yapmış olduğu patlamadan korunma dokümanlarına baktığımızda patlamanın muhtemel etkisini ne hesaplıyorlar ve ne de dikkate alıyorlar. Diyorlar ki alınan tedbirlerle zaten patlama olmayacak. Yani bu konuda Mr. Holmes'ın acaba bir fikri var mı? Bizi bilgilendirebilirse seviniriz. Sorun bu. Teşekkür ederim. Yep, thank you very much for your comment and question. That's quite a lengthy one, so try to answer your pieces of information. Firstly, thank you for attending because you are retired, so you don't have to be here. So thank you very much. I think from an engineering point of view, if we talk about the user directive to start with, the site assessment type thing, I have information, as I said on the intro, that I can let you have. We have user guidance notes. When we look at the directives are obviously very prescriptive. We have in the EU a discussion document about how to interpret the information, and I have one for the product directive and I have one for the user directive. If you'd like them, come and see me on the Trollic stand, which will be there, and I can let you have them. That's the first thing. The second thing is, I'm trying to remember your question now. I can't remember what it was now. What was the... Brexit. Okay. Everybody's interested in Brexit, are they? Okay. Yeah. I'm not a politician, and all I am is an engineer. Okay. From my opinion, I think it's very sad. In one respect, in the other respect, then hopefully it will jumble things up and we have better agreements. I think my understanding is that we have direct contact with lots of countries anyway, so we have agreements in trade apparently between those countries anyway. From a point of view of the interaction with people, well, I have lots of friends and colleagues in my old TÜV Süd in Germany, in Munich, and so we have good interaction. I attend some of the IECEX committee meetings where they were. The last one I went to was the previous one to Washington, which was in South Africa. So I went there as presenting us. And the same questions were asked. What do we think of Brexit? Well, from a point of view of a notified body for Atex, we will be working as we were. If we come out, then we have other offices. We have offices around the world, one that's in the European Union as it is now. So we will continue as normal. Okay? The important thing is, with all of this, regarding all of the sort of politicians and the political effects, is that the core engineering side of things, like for yourself, I'm a retired engineer, we keep that together. And then the engineering all works together to make a safety concept. My opinion. Başka soru var mı efendim? Buyurun. Merhaba. Eğirmek Alper. Buyurun Alper Bey. Türkçe söylesinler, tekrar İngilizcesini alırsınız. Okay. Olur mu? 2014'de 34 yönetmenine göre 80 ve 79/34'ü yönetiyoruz. Yani Atex üreticisiyiz. Bu kapsamda bizi bekleyen majör değişiklikler neler acaba? Atex üreticisi olarak.
cevap alabilir miyiz? Okay. Teşekkür ederim. You talk. Hello, we met last night. Oh. So you're talking about the changes from 9490C to the new Part 34 directive. Yeah. I had one slide on there. If anyone wants to come to one of my other presentations, they last for maybe 2-3 days. So we have a limited time. But in a nutshell, we look at what do we produce. We produce either an EC type examination certificate. This is Atex, okay? EC type examination for 9490C. Now we have to produce an EU. That's a textual change. There are other things in it about imports, and from a point of view of who's responsible if the manufacturing company is outside of Europe, okay? You have to have a European representative who the European person can then chase. For example, if something was made in Turkey maybe, or in China, and they import it into the UK, there needs to be somebody in the European Union who's responsible for holding the technical file and the declaration of conformity, etc. Okay? I think your products are they diesel engines, forklift trucks, spark arresters, flame traps or something. My previous background offshore, as we said last night, was to do with recirculating engines, diesel pump packages, offshore equipment to provide us with all the energy that we all use with our phones and everything. If you'd like to talk about that, then I've done 7 or 8 years experience in that area. No problem. Okay. Evet, başka soru var mı efendim? Buyurun efendim. Teşekkür ediyoruz misafirimize. Ben ülkemizde tartışmalı olduğu için, halen netleşmediği için dünkü misafirimize sorduğumuz soruyu yine sormak istiyorum. Madenler için Atex yani 94'e 9 ad direktifinin zorunluluğu 2013'te geldi. Bundan önce kısaca maden tüzüğü dediğimiz tüzük geçerliydi ve bu tüzükte alev sızdırmaz tesisatların, sertifikalı ürünlerin kullanılabileceği ifadesi vardı. Kendi imalat fabrikamızda biz ALSZ ürünleri imal edip kullanıyorduk. Fakat yönetmelik devreye girdiği anda yer altındaki maden işletmeleri için tüm tesisatların 94'e 9 ad direktifine uygun olması gerektiği hükmü bağlandı yönetmelikle. Böylece böyle de olunca yer altında 94'e 9 ata göre üretilmemiş yerel standartlara göre ya da Avrupa'daki daha önce SCA, FLP olarak üretilmiş, almış olduğumuz ya da EMŞA, Amerika ya da Çin'den gelen EMA. Bunların hepsinin kullanılamayacağı şeklinde bir görüş ortaya çıktı ve bununla ilgili denetime gelen arkadaşlar da yönetmelik hükümlerine göre hareket ettiği için kapatma değil de ceza uygulamaya başladı. İngiltere'de de 94'e 9 ata geçildiği anda daha önce kendi mevzuatlarına göre üretilmiş olan flameproof tesisatlar yeraltı için kullanılamaz hale mi geldi veya kullanmaya devam ettiler mi? Bunu öğrenmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Kusura bakmayın. Muharrem Kiraz, Türkiye Taş Kömürleri Kurumu. Hoş geldiniz tekrar. Desteklerinizi gördük. Bir kez daha da size teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Okay, well, thank you very much for your comment, your question. From a point of view, before I was involved in this, and to a certain extent, some of the equipment legacy before I was born, older equipment that was in the mines or whatever it was assessed to basic safety requirements from a point of view of testing that was conducted at the time. And what we can say is that after a time period, all of that is being phased out and pushed away. So in the transition period, there was a risk assessment conducted on the equipment that was currently installed, and it wasn't a question of, boom, everything needs to change. It was a question of a risk assessment, what is the probability of some dangerous event happening, and that risk assessment then determined when that equipment was then changed out.
Now everything is directly to the standard, and the directive, sorry. Başka soru var mı efendim? Yok. Son soru olarak size alalım genç arkadaşım. Ali Bey siz de mi soracaksınız? Sizin de sorunuz var mı? Okey. Ya. Emre Kocuklu, SCA Belgelendirme Şirketi'nden biz de onaylanmış kuruluş olarak İzmir'de faaliyetimizi sürdürüyoruz. Mr. Holmes'a sorum şu konuda olacaktı. Ülkemizde 60.079-19'a göre bakım onarım faaliyetlerinde bir ehliyet sistemi bulunmamakta. İngiltere'de bu sistem nasıl yürümekte ve Operation Document 5'e göre personel belgelendirmesi yapılmakta mıdır? Bu konuyla ilgili nasıl bir geliştirme yapabiliriz ülkemizde? Okay. Sorry, if I understood your question correctly, do you mean competition from bodies certifying people? Oh, we can. According to 17024. Okay. As I pointed out in here, 17024 is for CVs in this case, and it can be used. We're talking at EX here. We can use that standard can be used for anything from welders to pipe fitters to whatever it is. And what we find is that CVs that are involved in the EX side of things, there are a number of them that do all of the particular standards that we're talking about, or the EX concepts, EX 0, 1, 2, 3, 4, 5, whatever it is. And is there much competition? No, not really. There are a lot of bodies that are popping up to do this. There's also complex, there's other ways of defining competence. And as I said in my speech, it all depends on what your job role is and how you are going to be deemed as being competent when you are assessed from a QMS point of view, a quality management system point of view. If your job role is just to install, not say just, but to install glands on something, then you could go to complex and just do a complex test. So it all depends on what those people are using, what they want to do. Do we see any competition? Well, I sit on the notified body from an UK point of view, so we sit with all of the other CBs from all over the country, and then I go on to international committees and when we see the international forum. Is there competition? Well, it's a commercial environment. That's all I can say to that. But it's obviously down to the individual to show competence from a point of view of what he's trying to achieve. Okay? Evet, en son olarak istedim çünkü diğer oturuma saygısızlık etmiş oluyorum. Çok özür dileyerek en son soruyu sizden alayım. Zaten çok hevesli bilgi paylaşımının anlamında. Bence çıktığında sıkıştıralım ve tüm bilgilerini ve çeyizini alalım flash belleklerde. Çok teşekkür ederim. Daha anlamlı olur gibi geliyor. Buyurun efendim. Necdet Karabakal, SCA Belgelendirme İzmir. Onaylanmış kuruluşuz biz de, Notified Body'yiz. Bu uluslararası alanda ticaretin serbestleştirilmesi konusunda ICX kurallarının Atex yerine de, Avrupa'da geçerli olan Atex yerine de geçerli olması konusunda bir çalışma olduğunu duydum. Yani Birleşmiş Milletler'in özellikle bu çalışması var. Bir departmanın böyle bir çalışması var. Belki yani birleştirme anlamında değil de Atex yerine ICX'in geçerli olması konusunda bu çalışmadan kendisinin haberi var mı? Varsa bizi bilgilendirebilir mi? There's always rumours. We've just gone through all of the changes for the directives, as we said, VOC and etc. in Atex. As far as I am aware, there's nothing that is actually written down. It's all chit-chat. So I have nothing to give you on that. If I did, then maybe we can email each other and you can talk to me. Yeah? Evet, bu güzel sunum için çok teşekkür ediyoruz Sayın Holmes'e.
Ben küçük bir şey söyleyeceğim. Az önce yarım kaldı. Kocaeli Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi olarak geçen ay biz Bulgaristan'a gittik. Orada yangın konusunda oldukça iyi bir Varna Üniversitesi var. Varna Üniversitesi var. Lisans, yüksek lisans ve doktora programları var. Kocaeli ve Sakarya Üniversitesi olarak büyük bir ihtimalle bu yıl değil ama önümüzdeki yıl bir yangın mühendisliği lisans programı açılacak. Öyle görünüyor. O anlamda çalışmalarımız var. Bir de arkadaşlar mümkün olduğunca yerli malı kullanalım. Dışarıda standları olan arkadaşları tek tek izledim, ürünlerine baktım. Çok enteresan gelişmeler yapıyoruz. Mesela TTK Maden Makineleri Fabrika İşletme Müdürlüğü'nde kablo başlığı 3600 sterlin olan Avrupa fiyatı olan bir ürünün 1000 TL'ye alabilecek formalde güzel çalışmalar var. Desteklememiz lazım. Bu çok önemli diye düşünüyorum. Bu güzel sunumdan dolayı Sayın Holmes'e ufak bir plaket sunacağım. Onun için çıkmadan ona da eşlik ederseniz memnun olurum. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Yardımcı Doçent Doktor Necmi Cemal Özdemir teşekkür belgesini vermek üzere Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Sayın Bülent Özgümüş'ü sahneye davet ediyoruz. 15 dakika çay kahve aramız vardır. Aradan sonra 3. oturumumuz başlayacaktır. Etkinlik sonunda dönüş için servis kullanmak isteyen misafirlerimizin giriş bölümünde isimlerini yazdırmasını rica ederiz.